Saygıdeğer izleyicilerimiz, Almanya'da yeni bir gelişme, yeni bir haber daha var. Almanya'da 3. dozla ilgili olarak bir son dakika açıklaması haber merkezimize ulaştı. Bunu hemen sizlerle paylaşmak istiyorum. Federal Daimi Aşı Komisyonu Başkanı Thomas Mertens, kışa girmeden önce 70 yaş üstündeki insanlar için 3. aşının yapılabileceğini duyurdu. Daha önce yapılan açıklamalarda söz konusu aşılar 80 yaş üstü için öngörülüyordu. Ancak anlıyoruz ki artık 70 yaş üstüne bu aşının 3. dozu yapılacak. Bağışıklık sistemi zayıf olan genç insanların da 3. aşıyı olabileceklerini belirten başkan, ayrıca daha önce sadece Johnson & Johnson aşısı olmuş kişilerin de bu aşıların koruyucu etkisinin kısa zaman içinde azalması nedeniyle güçlendirici farklı bir mRNA bazlı korona aşısıyla 3. kez yaptırabileceklerini ifade etti. Ayrıca sağlık kuruluşlarında çalışan insanların da 3. dozu yaptırabileceklerini söyledi. Öte yandan Almanya'da güncel koronavirüs rakamlarına baktığımızda değerli izleyicilerim, bu kadar aşıya, bu kadar önleme rağmen koronavirüsle ilgili vaka sayısının hızlı bir şekilde arttığını, yükseldiğini gözlemleyebiliyoruz. Rakamlara baktığımızda son 24 saat içerisinde toplam 10.429 koronavirüs vakası tespit edilmiş durumda. Aynı zaman dilimi içerisinde 86 kişi koronaya bağlı olarak hayatını yitirmiş durumda. Robert Koch Enstitüsü verilerine göre Almanya'da 54 milyondan fazla insan komple yani 2 doz aşı oldu. Pandemi başlangıcından bugüne kadar toplam 4 milyon 293 bin koronavirüs vakası tespit edildi. 94.113 kişi ise hayatını bugüne kadar koronavirüse bağlı olarak yitirdi. Resmi olarak yaklaşık 125.400 aktif koronavirüs hastası da Almanya sınırları içerisinde şu anda var. 1357 koronavirüs hastası ise Almanya'da yoğun bakımlarda şu anda tedavi edilmeye çalışılıyor. Ağır hasta sayısı 783 değerli izleyicilerim. Bu hastalar entübe edilmiş vaziyette. Şimdi bakın, şunun bilinmesinde fayda var değerli izleyicilerimiz. Uzmanlar açıklıyorlar, 3. dozu olun. 3. dozu olmanız halinde koruyuculuk özelliği daha da yoğun bir şekilde olacaktır. Tabii ki tıp insanlarının söylediğinin üzerine biz gazeteciler ya da sıradan insanlar olarak bizler herhangi bir şey söylememiz mümkün değil. Tıbbi açıdan konuşmuyoruz biz. Biz şunu eleştiriyoruz, bakın değerli izleyicilerim. Bir deneme yanılma durumu söz konusu. Bu sıvılarla ilgili olarak her gün hemen hemen her sabah ben gazeteleri, internet sitelerini, televizyon kanallarını açtığımda yeni açıklamalar duyuyorum. Üstelik bu açıklamaları yapan kişiler yeni değil. Daha önce bu konuyla ilgili olarak açıklama yapmış olan kişiler. Yani onlar da her gün başka şeyler söylüyor. Dün söylediklerinin de çok bir kıymeti kalmıyor. Bakın, bu toplumlarda, insanlarda ciddi anlamda bir bıkkınlık durumuna neden olmuş vaziyette. İnsanların psikolojileri bozulmuş vaziyette. İnsanların zaten hani ekonomilerini konuşmaya gerek yok. İçinde bulunduğumuz bu sıkıntılı dönemde her şey zaten zamlanmış vaziyette. Vatandaşın maaşı özellikle Avrupa ülkelerinde aynı yerinde sayıyorken baktığımızda çarşıda, pazarda adeta bir yangın durumu söz konusu. Şimdi dün başka bir şey söylüyorlar, bugün başka bir şey söylüyorlar. Şimdi bizler vatandaş olarak, gazeteciler olarak kime, neye inanacağımızı gerçekten bilmiyoruz. Bilim insanları ne diyorsa tabii ki başımızın üzerinde yeri var. Ancak biz olayın yönetilme tarzını eleştiriyoruz. Özellikle bu süreçte siyasetçilere olan güven de ciddi anlamda azalmış vaziyette. Bakın, Almanya'da yapılan bir anket çalışmasına göre siyasilere halk 2019 öncesine göre %35 oranında güvenmiyor. Neden? Çünkü bu koronavirüs döneminde insanların kafasını karıştırmak için özellikle açıklama yapıyormuş gibi bir profil çizdiler. Bakın, Almanya'da Merkel'den örnek verelim. Merkel emekli oldu, gidiyor artık. Koronavirüsün bu yönetim sürecinde
her gün başka bir şey söyleyerek, hatta eyalet başbakanlarıyla, eyalet yönetimleriyle ters düşerek Almanya'da yaşayan insanların kafasını ciddi anlamda karıştırdılar. Karıştırdı. Yani bu süreci Merkel başarılı bir şekilde yönetemedi arkadaşlar. Şimdi sadece Almanya için değil, dünyanın diğer ülkelerine baktığımızda da benzer durumla karşılaşıyoruz. Bakın, Fransa'ya örnek vermek gerekirse Macron ciddi anlamda Avrupa'daki en başarısız siyasetçi olarak göze çarpıyor. Koronavirüs döneminde o hani koskoca Fransa diyoruz ya, gerçekten büyük bir bataklığın içerisine girdi. Halen de büyük bir bataklığın içerisinde ve çıkamıyor. Paris'te doktorlar, hemşireler, sağlıkçılar sokaklara döküldüler. Macron'u protesto ettiler. Ya düşünebiliyor musunuz? Doktorlar. Neden? Yeteri derecede sağlık ekipmanları, teknik teçhizat olmadığı için biz görevimizi yapamıyoruz. Ayrıca sağlık ekipleri de artık bu yükü kaldıramıyor diye adeta Paris sokaklarında isyan bayrağı açtılar. Şimdi biz de tabii vatandaş olarak şunu söylüyoruz. Diyoruz ki bu koronavirüsle ilgili olarak kime neye inanacağız ve bu virüs bizim hayatımızdan ne zaman çıkacak? Asıl soru bu arkadaşlar. Hepimiz bıktık. Yani bunu toplumun her kesimi için söylüyorum. Dünyanın hemen hemen her noktasından izleniyoruz. Günde yaklaşık 4500 civarında yorum ya da mesaj alıyoruz. Özellikle bizim Emekli TV'nin Facebook hesabında günde 1000-1500 arası mesaj geliyor. Bunların hepsine cevap vermeye çalışıyoruz. Bu mesajların neredeyse %60'ı vatandaş soruyor. Ne zaman bitecek? İşte soru bu. Şimdi benim anladığım ve bugüne kadar bu konuyla ilgili kamuoyuna uzmanlar tarafından yapılan açıklamalara göre koronavirüs hayatımızdan daha uzun bir süre çıkmayacak. Bu uzun süreden kastım şu, bakın. BioNTech'in sahiplerinden olan Profesör Doktor Uğur Şahin bir açıklama yaptı. Ne dedi? 6 ayın sonunda bizim bulmuş olduğumuz bu aşıların antikor üretme seviyeleri düşüyor. 6 ayın sonunda mutlaka destek olarak başka bir aşı, yeni bir aşı insanlara yapılmalı diye açıklama yaptı. Özlem Türeci de aynı açıklamayı yaptı. Bu ne demek? Bu koronavirüsle ilgili olarak biz daha uzun yıllar arkadaşlar, uzun yıllar, yani belki de 10 yıl, 15 yıl hayatımızda aşıyı barındıracağız. Her 6 ayda bir çıkıp birileri diyecek ki antikor seviyeleri düşüyor, durum şudur diye yeni bir aşı olur. Hadi bakalım herkes aşıya diyecekler. Şimdi işin aşı boyutu bu. Amerika Birleşik Devletleri'nde Pfizer'ın, yani Uğur Şahin'in, BioNTech'in iş partnerleri, ortaklarından, bu aşı ile ilgili ortaklarından Pfizer'ın CEO'su da bir açıklama yaptı ve Amerika Birleşik Devletleri'nde önümüzdeki yılın ortalarına kadar gündemlerinde koronavirüsün kalacağını söyledi. Diyelim ki bu Pfizer'ın CEO'sunun yapmış olduğu açıklama doğru. Ne demek? 8-9 ay boyunca daha koronavirüs hayatımızda kalacak demektir. Amerika Birleşik Devletleri'nde bu kadar kalacaksa emin olun dünyanın diğer noktalarında en az 1,5-2 yıl daha gündem yine bu virüs olacak.